Herkese merhaba, ben Zeynep. Popsever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pufi ipten hasır model tek kişilik yatak örtüsü tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz, birlikte çalışırız. Benim yapmış olduğum battaniyenin boyutları 150 x 220 santimetredir. Ve başlangıç ilmek sayım 80 ilmek arkadaşlar. 20 adet iplik kullandım. Yapmış olduğum bu battaniyenin renk kodunu da yine ip kodunu vermek istiyorum. Belki aynı renkte yapmak isteyenler olabilir. Renk kodumuz 742. Başlangıç yaparken arkadaşlar ben çift sayıyla başladım. Yani 80 ilmekle başladım. Sizler battaniyeyi küçültüp ya da büyütmek isterseniz tek kuralımız battaniyenin kurulum sayısının çift sayı olması. Daha önce sizlere ben kanalımda bebek battaniyesi, TV battaniyesi şeklinde de bu iplerle çalıştım. Yine onlara da kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerimden bakarak siz de o çalışmalardan da yapabilirsiniz. Modelimizi anlattıktan sonra dediğim gibi dilediğiniz ölçülerle ilmek sayısını belirleyerek istediğiniz boyutlarda battaniyeler yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hadi model anlatımına geçelim. İpimize de yakından bakalım. Şiş yok, tığ yok. Pufi, bu kendinden ilmekli ipler arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben sizlere model anlatımı daha kolay olması için küçük bir modelle anlatacağım, sayıyla anlatacağım. Sizler tabii vermiş olduğum sayıyla yapacaksınız. Hemen şöyle ipimizi hazırlayalım. Çift sayıyla yapmamız gerektiği için ben 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek üzerinden sizlere küçük bir model anlatacağım. Şöyle hemen bakın 10 tane çift sayı olacak şekilde ilmeklerimi hazırladım. Benim 10. ilmeğim bu. Örmeye başlayacağım ipimden gelen ilmeğim ise bu. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu ipi şöyle tuttum parmağımla, öreceğim kısmı ayırdım ve başlıyorum. İlk önce bu ilmekleri çaprazlayacağız. Soldakini sağ yönde gittiğim için soldaki ipimi sağ ipimin üstüne şöyle çaprazlayacağım. Daha sonra bunu tutuyorum. İpimden gelen ilk ilmeğimi bakın şöyle, şu ilk ilmeğim, önce bu alttakinin içinden geçiriyorum. Daha sonra diğerini. Şimdi sırada gelen ördüğüm ilmeklerimi yine çaprazlıyorum. Ve ipimden gelen ilmeklerimi içinden geçiriyorum. Yine sağ yönde çaprazlayarak ipimden gelen ilmekleri arkadan öne doğru çıkartıyorum. Eğer yeni başlıyorsanız bu iple ilk defa örgü örüyorsanız benim gibi bu 10 tane ilmek sayısıyla başlayıp modeli anladıktan sonra büyük sayıyla başlamanızı tavsiye ederim. Model kafanızda otursun. Daha sonra söküp tekrar baştan büyük modeli kurarsınız arkadaşlar. Devam edelim. Çaprazlıyorum. Arkadan öne doğru çıkartıyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine bunları çaprazlıyorum. Arkadan öne doğru çıkartıyorum. Şöyle. Bu noktada sizlere tavsiyem ilmeklerinizin sayısının doğru olup olmadığını daima kontrol etmeniz. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek var. Yani bir ilmek eksikliği ya da fazlalığı yapmamışım. Modelimiz 2 sıranın tekrarı. Biz birinci sırayı sağ yönde ilmeklerimizi çaprazlayarak devam ettirdik. Şimdi sol yönde örmeye devam edeceğiz. Burada küçük bir püf noktamız var arkadaşlar. Burada ikinci sıramızın başlangıcında 10. ilmeğimizi, yani şuradaki ilk baştaki ilmeğimiz daima kenarda tek örülmeden kalacak ikinci sırada. Bunun için sizler burada bir karışıklık olmasın, daha rahat anlayın diye bakın ilk ilmeğimi
Şöyle işaretliyorum. Şimdi ben bu ilmeğimi burada bırakıp örmüyorum. Geri kalan 9 tane ilmeğim üzerinden sol istikamette örmeye devam ediyorum. Burada duracak şu ipimden gelen ilmeğim. Bunu da sola gittiğim için sol kısımda çaprazlıyorum arkadaşlar. Bakın 2 tane ilmeğimi çaprazladım. Bunu ise sağda bu şekilde bıraktım. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde sırada gelen 2 tane ilmeğimi çaprazlıyorum sol yönde ve ipimden gelen ipi şöyle ilmeği arkadan öne çıkartarak ikinci sıramı yapıyorum. Sona geldiğimde 3 tane ilmeğim kaldı. Çünkü çift sayıyla başladık ama başta bir tane bıraktığımız için burada tek bir sayımız kaldı. Burada ne yapıyoruz? Bu 2 ilmeği yine aynı şekilde çaprazlıyoruz sonda. Ve ikinci sıranın sonunda tek kalan ilmeği ise daima arkadan bir tane ilmek öne çıkartarak tamamlıyoruz. Şöyle hemen sizlere düzeltip bir kez daha sayısıyla göstereceğim. Biliyorsunuz ben 10 sayısıyla başladım. Bir taneyi sağda bıraktım ikinci sıramda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek. İkinci sıramı bitirdim. Desenimiz 2 sıranın tekrarından oluşmakta. Şimdi birinci sıranın tekrarını devam edeceğiz. Yani soldan sağ istikamette örmeye devam edeceğiz. Bu birinci sıramızın kuralı neydi? Daima 2 ilmeği sağ yönde çaprazlamak ve o şekilde örmek. Yapalım. Bakın sona geldim. Sonda bir tane tek ilmeğim, bir tane başlangıçta bıraktığım ilmeğim kaldı. Artık burada da çift ilmekleyeceğim için bu yer tutucusunu çıkartıyorum. Ve bunu da yine aynı şekilde çaprazlayarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar eden birinci sıramızı yinelemiş olduk. Yani şu an 10 tane ilmek çalıştık. Yine sizlere saymak istiyorum. Şöyle düzeltip sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 4. sıramızı yaparken yine sağdan sol istikamete gidiyoruz. Yani desenimizin ikinci sırasını tekrar ediyoruz. Birinci sırasını 3. sırada tekrar ettik. İkinci sırasını da 4. sırada tekrar ediyoruz. Burada kuralımız neydi? Daima baştaki ilk ilmeği ayırmaktı. Ayıralım. Şimdi 9 tane ilmek üzerinden, yani tek sayıyla devam ediyorum. Burada da yine sola doğru çaprazlayarak örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi desen 2 sıranın tekrarı. 2 sırayı sürekli tekrar edeceğiz. Bundan sonra desenimizi oturtturduk ve aynı işlemi sürekli yapacağız arkadaşlar. Çaprazlıyoruz.
sola doğru örüyoruz. Burada yine tek sayı kaldı. Evet, bütün çaprazlamaları yaptık. Tek bir ilmeğimiz kaldı başlangıçta ayırdığımız için. Onu da ne yapıyoruz? Yine tek olarak arkadan öne doğru bir ilmek çıkartarak sıramızı tamamlıyoruz. Şu an 4 sıra yaptık ve 2 sıranın tekrarını bir kez daha uygulamış olduk. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayırdığım ilmek de burada 10. Desenimiz de ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 sırayı tekrar edeceğiz. Sağ yönde ilerlerken daima çift olarak sona kadar gelip kapatacağız. Sol istikamete giderkense yine başlangıçta bir tane tek bırakıp o şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi sizlere hızlı bir şekilde 2 sırayı tekrar edeceğim. Hemen yapalım. Evet, ben sıramı tamamladım. Biraz daha iyi anlayabilmeniz için hızlandırılmış bir şekilde 2 sıra daha devam ettim. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. 2 sırayı sürekli tekrar ediyoruz. Aynı şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Peki bu modeli yaparken iplerimiz bitecek. İplerimiz bittiğinde nasıl bağlamamız gerekiyor? Şimdi size onu göstereceğim. Benim küçük modeli anlattığım için ipim bitmedi elbette. Şimdi bittiğini farz edeceğiz. Ben şöyle sizler için ipimi keseceğim. Göstereceğim nasıl yeni yumağınızı eklemeniz gerektiğini. Şimdi yumağınız bitti. Yeni bir yumak açmanız gerekiyor. İkinci ipimizi ilk ipimize ekleyeceğiz. Bakın bu şekilde de bitebilir ya da şöyle açık olarak da bitebilir. Bazı ipler o şekilde oluyor. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ipim bitti. Yumağımda da şöyle bir ilmek var. Yine bunu şuradan çok küçük şöyle keserseniz açılacaktır ilmeklerimiz. Peki bunu nasıl bağlayacağız? Hemen göstermek istiyorum. Bakın şuradaki ilmeklerin arasında çok bir fazla mesafe yok. Bizler ne yapacağız? Bu ipleri şu çok fazla mesafe bırakmadan şuradan şöyle düğüm atacağız aslında. Bakın şu iki ilmeği yakınlaştırıyorum. Şöyle düğüm atıyorum. İpimi kestiğim için artık ben de düğüm atmak zorundayım sizlere. Gösteriyorum. Evet, bir kere daha düğüm atalım. Evet, yeni yumağınızı da bu şekilde ipinizi ekleyerek devam ettireceksiniz. Bakın şöyle. Şu şekilde eklemiş oldum. Bu zaten battaniyenin içinde belli olmayacaktır. Bu kalan ipleri de asla kesmiyoruz. Battaniyemizi ördükten sonra arka kısımda yürüterek şöyle ben dikiyorum arkadaşlar. Birebir kendi rengine yakın bir renk ip, dikiş ipliğiyle dikiyorum ki kullanırken aralardan çıkma yapmasın ve uzun ömürlü olsun diye. Bu ipleri de kesmeden dikiyoruz.
Evet, battaniyemizin kurulumunu, ip eklemesini, arta kalan ipleri nasıl gizleyeceğimizi anlattıktan sonra şimdi battaniyemizin son sırasında nasıl bitireceğimizi göstermek istiyorum. Şöyle modelimize bir kez daha bakalım. Bu modelimizin ön yüzü, arka yüzü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. İki tarafı farklı olmakta. Şöyle biraz da boşlukları oluyor. Şöyle. Şimdi son sıramızı nasıl kapatacağız? Hemen onunla devam edelim. Burada battaniyemizi yaparken ipimizin bittiği noktada, artık battaniyemizi tamamen bitireceğimiz noktada ipimiz solda ya da sağda, hangi kenarda kalırsa fark etmeyecektir. Sadece burada dikkat etmemiz gereken, ipimiz solda kaldıysa benim modelimde olduğu gibi ben sağ yönden başlayarak sola doğru modelimi kapatmam gerekmekte. Diğer tarafta olsaydı buradan başlayıp kapatacaktım. Hemen şimdi onu göstermek istiyorum. Bakın. Şurada benim yer tutucum vardı biliyorsunuz. Şöyle onu bırakacağım ve modelimi artık kapatmaya başlayacağım. Şuradaki 10 ilmeğimi kapatıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi şunun içinden, ikinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Çektim. Şimdi sıradaki çektim. Bu şekilde tüm ilmekleri bitirene kadar devam ediyorum. Bakın battaniyemizin son sırasında da kapatma işlemimiz tamamlanıyor. Şurada 2 tane kaldı sanırım ilmeğim. Onları da yapayım. Evet, sona geldim. Sonda da yine bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın sıramı bitirdim. Bütün ilmeklerimi sona kadar kapattım. Burada ne yapıyoruz? Burada da şuradaki ipi kopartıp, yani açıp, daha sonra bu ipin içinden bir düğüm yapıp bu ipi arkaya geçirip dikiyoruz arkadaşlar, arta kalan ipimizi. Şuradaki iplerimizi de dediğim gibi arkada şöyle yürüterek şuradan içinden yürütüp uç kısmından şöyle ufakça dikerseniz sağlam olacaktır. Burada da düğüm yaparak şuradaki ipleri biraz açıp düğüm yapıp arkada yok edeceksiniz. Model anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.